Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle bir parmaksız eldiven, bileklik tarzı bir çalışma yaptım. Şöyle bileğimize geçiriyoruz. Victorian stili, böyle vintage tarzında tatlı bir ve değişik bir çalışma oldu. Bunu da aynı şekilde ördüm. Süslemesini farklı yaptım. Şöyle. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, örgümüze başlayalım. Kullanacağım iplik şöyle bir iplik. Bunun bu 100 gramı 200 metre olan kalınlıkta bir iplik. Yani bu kalınlıkta herhangi bir iplik kullanabilirsiniz. Bu iplikle daha önce bir hırka örmüştüm. Çok tatlı bir hırka. Onu da göstereyim. Evet, şöyle bir hırka örmüştüm. Abiye de giyilebilir. Günlük de giyilebilir. Şöyle çok tatlı bir hırka. Nervürlü. Yapılışı da oldukça kolay. Dilerseniz bu hırkadan da örebilirsiniz. Video linkini açıklama kısmına bırakacağım. Evet, devam edelim. Ortadaki renk için şöyle bir iplik kullanıyorum. Bu da Alize Cotton Gold. Herhangi bir iplik kullanabilirsiniz. Tığ olarak da 7 numara 4 milimetre tığ kullanacağım. Şimdi başlayalım. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Bu bilekliğin bileklik eldiven diyeyim. Onun şu uzunluğunu gösterecek. Yani şöyle örerek böyle devam edeceğiz. O yüzden siz dilediğiniz uzunlukta bunu yapabilirsiniz. Ben 33 santim, pardon 33 zincir başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 33 zincir çekelim. Evet. 33 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ikinci zincire batıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Bütün zincirlere birer tane. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. 33 ilmek yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu kez ilmeklerin arka kısmına batırıyoruz. Şöyle bakın. Şöyle değil, şuralara batacağız. Yani tığ işi lastik yapıyoruz. Şuraya. Şöyle. Evet. Bu şekilde devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde 31 sıra ördüm ben. Bunun uzunluğunu bileğinizin ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle tuttuğumuzda bu tabi esniyor, onu da dikkate alalım. Şöyle yaptığınızda şöyle ortada iki parmak kadar, şu kadar bir mesafe kalana kadar örün. Ama bol da durmasın, bileğinizi sarması lazım. Yoksa bileklik düşer elinizden. Benim ördüğümün santim ölçüsünü vereyim. Şöyle 15,5 santim kadar örmüşüm ben arkadaşlar. Dediğim gibi bileğinizin ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi diğer ipe geçiyoruz. Bu şu kullandığımız ipten nispeten bir tık daha ince bir ip olursa daha güzel olacak. Şimdi şu ördüğümüz parçayı 3'e böleceğiz arkadaşlar. Şöyle 15 ilmek, 10 ilmek ve 8 ilmek şeklinde 3'e böldüm. Toplamı 33 ilmek yapıyor. Şimdi bu 15 ilmeği ilk baştaki sık iğne öreceğim. Sonra gelen 10 ilmeği çakma sık iğne, yani dolayarak sık iğne. Bu 8 ilmeği de ikili trabzan.
Şimdi bu 15 ilmekle başlayalım. Aynı tığla devam ediyorum. Bütün ilmeklere birer tane batıyoruz yine. Şu ipi de içine alayım. Bir sık iğne yaptım. 1 2. Burada arka kısma değil, normal şekilde batırıyoruz tığımızı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptım. Evet. Şimdi 10 ilmek yapacağım ama dolayarak. Doluyorum. 1 doladım. 2 doladım. 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane çakma sık iğnemizi de tamamladık. Şöyle şimdi 8 tane trabzan yapacağız. Doluyorum yine sırayla. 1 2 de çekiyorum. Doluyorum. 1 2. 2 tane oldu. 3 4 5 6 7 8. Evet. Şimdi bir iki zincir çekip dönüyorum. Aynen devam ediyoruz böyle. İkili trabzanların üstüne ikili trabzan, çakma sık iğnenin üstüne çakma sık iğne, diğerine sık iğne şeklinde. Devam edelim. Evet, sırayla 8 tane ikili trabzan. 3 4 5 6 7 8. Şimdi doluyorum. Buraya 10 tane çakma sık iğne. Doladım, çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi normal sık iğne 1 2, evet, 15 tane yapalım. Bu şekilde 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kısmı da ördüm. Şöyle bakın, 1 2 3 4 5 sıra örmüş oldum şu şekilde. Şimdi bunu dikiyoruz.
Evet. Bu şekilde dikelim. Evet. Arkadaşlar dikiş işlemi tamamladıktan sonra şöyle karşılıklı olarak inciler diktim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 burada, 7 burada. Bunun sıklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böyle inci boncuk yerine şöyle düğmeler kullanabilirsiniz. Şöyle taşlar dikebilirsiniz. Evet. Şimdi bunu diktikten sonra şöyle ince bir iplikle çaprazlamalar yapacağım. Kalın olmamasına dikkat edelim. Kaba durur çünkü. Çok ince kurdele de kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan başlayalım. Her bir diktiğimiz düğme ya da boncuğun dibinden başlayarak şöyle ipliğimi sabitliyorum. Evet, şöyle dibinden başladım. Şimdi burada bunun şu çaprazına şuraya getireceğim. Şöyle bol bırakmıyorum. Normal sıklıkta olacak şekilde şöyle tuttum ipimi. Bunun dibine şöyle batıp tekrar diğer taraftan çıkıyorum. Çünkü sabitlememiz gerekiyor ipi. Evet. Sonra tekrar aynı yerden çektim. Evet. Buraya sabitledik. Şimdi şöyle tutuyorum. Şuradan şöyle bu kez buraya şöyle şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde karşılıklı olarak dikelim. Evet, bu şekilde çapraz olarak diktikten sonra şu orta kısımları sabitliyorum. Düzgün durması için hem de giysilere falan takılmaması için. Şöyle şuradan ipliğimi geçireyim. Şu şekilde. Evet. Evet, şuradan iğneli sabitliyorum şöyle. Evet. Arkadan düğümleyip ipimi keseceğim. Sırayla diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, uç kısmına da bu şekilde dantelimizi diktik. Dilerseniz tığ işi süsleme de yapabilirsiniz uç kısmına. Evet, bu şekilde böyle çok tatlı bir bileklik, eldiven oldu. Evet, bu da böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.